SsangYong'un basın aktivitesine geldik. Corando 4 çeker ve XLV'yi kullanacağız. Offroad eğitim alanı var. Oraya gideceğiz. Corando'lar hazır bizi bekliyor. Şu an Corando 4 çekerin içindeyim. Ben SsangYong ilk defa kullanıyorum. İlk intiba bir pick-up için aslında gayet yeterli. Düz vites. Güzel, yerleri belli. Onun haricinde koltuk kumaşları güzel. Dikişleri turuncu. Bu sport versiyonu. Burada yani derin, fena değil. Güzel, kullanışlı bir göz. Burada bardaklıkları var. Ayarlanmıyor, bir şey olmuyor. Ayna ayar düğmesi, işte sis farı gibi şeyler var. Şu kaplamalar yani fena değil. Fena değil. Gözlüklüğün içi güzel, yumuşak. Bir kullanınca görmek lazım tabii nasıl hissettiriyor. Bizim otopark takipçilerinin en önemsediği şey otomobilin bize ne hissettirdikleri, değil mi ama? Onu bir göreceğiz. Şimdi bir yana geçeyim, bir XLV'yi böyle bir hızlı bir inceleyeyim sizin için. Bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorum olarak yazın videonun altına. SsangYong kullananlar, tecrübe edenler, iyidir, kötüdür, şöyledir, böyledir yazın. Dikkat edelim biz de onlara. Bu da XLV modeli. Biraz böyle arazi konumunda koymuşlar. Şurada karbon detaylar, ya karbon görünüm gibi, gerçek değil tabi. Önü biraz düz, yani ızgara olmaması biraz enteresan. Düz geliyor böyle. Bu Megane RS'teki gibi böyle karbonumsu kumaş kullanılmış. Güzel bir detay. Kapı içinde piyano bilekler var. Yani şunlar gerçi zamanla esner, bozulur muhtemelen ama bu da bagajı. Burada 12 volt var. Şurası olmasaymış hakikaten bayağı bir derin. Burada yedek lastiği var. Mavi de enteresanmış. Bu kadar böyle bir mavi ilk defa görüyorum Stepne'de. Şöyle kapı içlerini gösterelim. Şu jelatinleri sökmek de var ya, en sevdiğim şeydir ya. Allah. Üf, var ya en zevkli şey. Neyse hadi. Hadi sökmeyeyim. Dayanamadım ama. Bir taraf otomatik, diğer taraf değil. İlk intiba bayağı böyle piyano black falan, gayet hoş. Direksiyon tasarımı. Şu malzeme sert. Hani bir deri falan olsaymış güzelmiş ama kırmızı göstergeler. Şunu sökeyim artık ya, değil mi? Allah Allah. Oh. Var ya, jelatin sökmek en sevdiğim şey. Yol bilgisayarı ekranı var arkadaşlar. Şu kol çok hoşuma gitti. Burada cruise kontrol var. Hadi şunu da sökeyim. Oh. Oo, şu yan taraf böyle kırmızı falan, gayet hoş. Şu düğmenin hissi biraz zayıf. Orta konsoldaki düğmeyle yol bilgisayarını kontrol ediyorsunuz. Yani direksiyon üzerinde ya da kollarda olsaydı daha iyiymiş. Klima göstergesi var. Sıcak kırmızı oluyor, soğuk mavi oluyor. Çok beğendiğimi söyleyemem. Grafikler hoşuma gitti. Şu şeyler. Burası. Multimedyanın grafikleri, boyutu gayet hoş. HDMI bağlayıp video da izleyebiliyorsunuz. Tabi giderken çalışmıyor. USB girişi var. 12 volt var. Ais'in imzalı bir şanzımanı var. Şöyle bir gözlüklüğü var. Şuraya şöyle bir göz yapmışlar ama yani orada hiçbir şey durmaz. O biraz sıkıntılı olmuş. Burada derin bir gözü var. Şurada bardaklıklar. Burada değişik bir detay var. Bu kol dayamayı açıp kapadığınızda burada böyle kocaman bir delik var. Kol dayamanın o kolçağa ulaşmanız için. Hani kablo falan rahatça çıkar. Buradan hatta elin bile girer yani. XLV'de arkadaşlar bir 128 beygirlik benzin, bir de 115 beygirlik dizel motor bulunuyor. Arazide sürerken yani mümkün olduğunca yüksek
görmekte koltuğu ayarlamakta fayda var değil mi? Görmek için. Anlamında kesinlikle. Şu an %40'lık Aynen öyle. eğim. Devam ediyoruz. Çok güzel. Devam. Süper. Tamam. Böyle. Şimdi bırak her şeyi. Komple tamamen çek. Süper. İşte bu. Şu an elektronik olarak da müdahale ediyor. Olası bir yan yatma durumunda hemen sola aşağı doğru. Burası mesela arka aksı biraz daha zorlayacak bir yer. Evet. Devam. Burada evet, devam kesmeyin gazı. Mesela evet, tamam. Bunun gibi. Okey, süper, harika. Ama kurtardı. Parmaklar içeride olmamalı kesinlikle. Hemen evet. düzeltin direksiyonu. Çünkü direksiyon ani hareket yapabilir evet, değil mi? Burada bunu yapabiliyor. Hiç durmadan devam. Devam. Okey. Biraz gazı hani hafif de ayağınız yarım debriyaj gibi stop etmeyecek şekilde atlatmadan harika, süper. Burada tabii arkadaşlar arazi lastiği olmadan bunları yapmanız çok zor. Su geçişi değil mi? Geçiyoruz, evet. 1'de mi 2'de mi geçelim burayı? 1'de iniyoruz, sonra hemen 2'ye İkiye alacağız. alıp Bırak dalga insin, evet, dalga hızıyla çok güzel. İndikten sonra hemen tak 2'yi. Evet, bırak debriyajı. Süper, harikasın. Devam et. Devam. Hızlı biraz. Dalganın içinde giderseniz arkadaşlar daha iyi olur. Dalga geri gelmemeli. Dalganın sizin aracınızın önündeki hızıyla çıkacağınız aynı. nokta. Evet. Şimdi Corando ile orman içi bir parkura gideceğiz. Oldukça rafine hissettirdi pick-up kendini. Navara'da olduğu gibi konforu da çok iyi. Arkası çünkü 5 noktalı bağımsız, ya yarı bağımsız diyelim, yine sabit bir aks var ama Helzonia'yı ve 5 bağlantılı kollar var. Arazi performansı da oldukça iyi. Sadece arka kilidin olmaması bir dezavantaj. Ama onun haricinde gayet tok hissettiriyor kendini. Hoşuma gitti. XL-V içinde şunu söyleyebilirim. Motoru hoşuma gitti. Rüzgar sesi o 100 kilometrede alıyordu. Şanzımanı güzel. Şanzımanını beğendim. Zaten Aisin üretimi. 6 ileri otomatik şanzıman. Bir detaylı kullanıp test edip görmek lazım tabii. Bu kısa tadımlık bir turdu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.